Herkese selamlar diyorum. 346 günlük dünya turunun sonuna geldik. Bilmiyorum en başından beri izleyen var mı aranızda ama ben şöyle çıkmıştım yola. 2000 dolarım var. Tek yöne bir uçak bileti alıyorum ve Asya'da hiç bilmediğim kültüre, hiç bilmediğim insanların arasına, hiç bilmediğim yerlere gideceğim demiştim. Ve gerçekten de öyle oldu. Ben atladığım tek yöne bir uçak biletiyle Asya'ya indim. Fakat bu 100 günlük tur benim bir şekilde 346 gün oldu. Bu nedenle insanlar sormaya başladı. Hocam sen 2000 dolar dedin, 100 gün dedin, nasıl bu 346 güne uzadı diye. O nedenle size benim başıma gelen en saçma olayları, nasıl tüm bu kadar parayı kazandığımı, nasıl tüm paralarımı kaybettiğimi, her şeyi en içtenliğimle, en olduğu gibi anlatmaya çalışacağım. Hadi çok uzatmadan videoya geçelim. Şimdi ben Türkiye'den uçağa atladım, 2000 dolarla Tayland'a indim ama hiçbir bilgim yok Tayland'la ilgili. Haritada gösteremem, çok ciddi söylüyorum o kadar. Ben başladım abi parayı yemeye. Genelde turistik etkinlikler, partiler, beachler, işte festivaller derken 3. haftanın sonunda ben cüzdanı böyle bir açtım, baktım bende 1000 dolar para kalmış. Bu kardeşiniz 100 gün diye çıktığı turda ortalama olarak yani 20 gün gibi falan bir sürede ben paranın yarısını yemişim abi. Sonra dedim ki Arda sen bu işi yapamayacaksın abi, yani hani bu 100 gün devam etmeyecek. Ben dedim ucuz bir ülkeye geçeyim, hani oradan da otobüsle bir yere geçer ve Türkiye'ye dönerim. Ortalama 45-50 güne ben dönerim diye planlıyordum. Yok yalan yok. 3 haftanın sonunda dedim ki Vietnam'a uçayım. Vietnam'dan Kamboçya sınır ya. Oradan da Türkiye'ye dönerim diye yola çıktım ben. Bangkok'tan bindim uçağa, Vietnam'a, Hanoi'ye doğru yola çıktım. Yanında bir tane çocuk oturuyor benim. İngiliz, hani ne yapıyorsun abi derken ben de İngilizce öğretmeniyim Vietnam'da. Abi şöyle de bir durum olmuş. Ben askerde bizim bir komutanımız vardı, yani yine yaşıttı, onbaşı. Dedi ki ben hani asker gibisin dedi, Vietnam'a uçacağım. Orada dedim İngilizce öğretmeni olacağım dedi. Ben de çocuğa demiş ki abi yani dünya üzerinde dedim başka bir yer bulamadım yani İngilizce öğretmeni olacak. Niye Vietnam? O da bana hani çok iyi orada koşulları var, çok güzel paralar kazanılıyor demişti. Ben de sallamıştım yani. Zaten bu dünyada ben böyle hani fırsat olsun, hani olur ya bazı insanlar hani biri bir şey söyler tık hani yakalar hemen onu. Ben öyle bir insan olamadım bu hayatta. O nedenle ben onu sallamıştım. Bu çocuk da yanında bana yine İngilizce öğretmeniyim deyince Vietnam'da hani dedim acaba ben de para kazanma olayı değil de video editleyecek yer arıyorum ben. Hostelde kalıyorsun, yeme içme, en azından bir videoyu 2 günde yapıyorsun. Benim için hani 15-20 dolar gidiyor bir videoyu hazırlama. Böyle bir şey de istemiyorum. Gönüllü dediğim bir yerde çalışırsam ben restoran olur, garsonluk ne olursa olsun diye ben düşünüyordum. Kafamda hep vardı yani bu iş. Abi çocuk bana dedi ki ben dedi seni gönüllü yazdırırım. Yani bir gönüllü bir yerde buluruz. Burada dedi çok yaygın zaten dedi İngilizce öğretmenliği. Gönüllü öğretmeni havada kapıyorlar. Diğer gün abi çocuk beni aldı götürdü İngilizce öğretmenliği yerine. Haftada yemin ediyorum 6 saatten fazla ders vermiyorduk. Bir tane villa, 5 tane yabancı öğretmen, hepimizin odası var, 3 öğün yemek veriliyor. Hiç para harcamıyorum ve ben edit yapabiliyorum. Bomboşum zaten. Ya günde bir saat, 1,5 saat çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Abi bir hafta sonra dedim ki ya dedim bu işte bir sıkıntı var. Ya bu kadar bizi çalıştırmayarak bu kadar güzel fırsatlar vermeleri imkansız, ya dedim ben çok şanslıyım. Facebook'a girdim abi. Vietnam English Teaching. English Teaching aynen böyle. Hanoi başkenti English Teaching yazıyorum. İşte orada da postlar çıkıyor. Herkes İngilizce öğretmeni arıyor. Burada bir sürü dershane, bizdeki dershane sistemi var ya, burada İngilizce dershaneleri var Vietnam'da. Öğretmen arıyorlar. Öğretmen arıyor dediler de gezgin arıyorlar. Çünkü çok insan gelmiyor. Vietnam hani böyle çok turistik bir yer değil abi. Bir Tayland değil yani Vietnam, bir Bali değil. Yine gezginler var ama hani insanlar genelde Asya seyahati olduğunda Vietnam'ı daha az tercih ediyorlar. Bu nedenle yabancı öğretmen orada çok yok. Abi ben başladım yazmaya, işte ben böyle işte Vietnam'dayım, işte tecrübem de var ya, bir hafta İngilizce öğretmenliği yaptım ya, tecrübeliyim falan yazıyorum. Sallıyorum abi, bir yıllık tecrübeliyim. Verdiriyorum yani ben böyle her şeyi. Abi bir tane adam bana olumlu ışık yak. Dedik ki işte ben de Hanoi'ye yakınım. Gel dedi yarın konuşalım seninle, uygunsan başlarsın. Tamam gittim ben adamın yanına diğer gün. Dedi ki 1000 dolar veriyorum. 1000 dolar. Abi bakın 1000 dolar diyorum ya, şaka değil. Ben zaten mühendis olarak çalışırken o zaman dolar bazında söyleyeyim size, TL alıyorduk da işte 600 dolar falan kazanıyorum. Ya ne kadar çalışacağız diyorum şeyde, 20 saat diyor. Günde değil abi, haftada 20 saat, hafta sonu tatil. Şaka gibi. Konaklama verecekmiş bana bir de ev, bir de 3 öğün yemek verecekmiş. Yani bana verilen koşullar var ya şu gönüllü. Onun üstünde artı 1000 dolar düşünün. Ya ben hayatımda öyle para görmedim zaten. Delirdim ya. Vietnam'dan ucuz bir ülke, konaklama falan derken ben dedim bu şekilde seyahatimi hani uçururum ya. Bu parayla her yeri gezerim yani ben. Ya dedim bu adam dolandırıcı, ya da dedim hani organ mafyası gibi bir şey, ama hani zaten oraya kadar gittikten sonra o riski alıyorsun zaten yani. Param kalmamış ki, yemişim zaten parayı Tayland'da. Yapacak da bir şey yok. Çalışacaksın yani, deneyeceksin şansını. İlk gün müthiş gidiyor, ikinci gün motor. Ben de bu arada motor kullanmayı çok iyi değilim motor kullanmada. Tayland'da işte scooter'la böyle bir tur atmıştım. Bir tek o bilgim var. Hoşuma da gitti mi benim motor kullanmak. Kulaklığı ben taktım abi.
Böyle okula gidiyorum falan, mutluyum. Biraz da hızlandım. Hızlandım dediğim, ben hızı çok sevmem de 45-50 falan benim için hızlı zaten motorda. Zaten scooter gibi bir şey orada. Hızlandım falan, böyle gaza geldim derken bir dönme geldi. Abi ben dönemedim, motor benim altımdan bir kaydı. Ben sağa, motor sola, motor böyle arabanın altına bir girdi abi benim. Motor paramparça. Arabanın ön tamponu iptal. Bende zaten ehliyet yok. Bir anda benim bu hayal var ya anlattığım pembe rüya. O çöp oldu hocam. Uçtu gitti yani. Aradım adamı, dedim ki böyle böyle bir durum var. Hani ben dedim kaza yaptım. Adam dedi ki yapacak bir şey yok. Adamla anlaşın. Adam da benden istiyor hocam $700. Pardon, adam benden istiyor $400. Motorda en azından $300 falan. Hani motor da parçalama, motor kullanmaz. $700 falan para gitti ikinci günden. Hiçbir şey yapmadım ya, daha kazanamadan kazanmayı planladığım tüm para gitti benim abi. Ben dedim ki yani o zaman adama bedava çalışacağız. Bir ay vizem var zaten. Bir ay vize veriyorlar sadece Türklere. Yapacak da bir şey yok derken akşam bir tane iş buldum abi. Tabii girince işin içine birazcık daha hani öğreniyorsun iş bulmayı. Orada başka bir işte akşam dershanelerine gitmeye başladım işte. Akşam gidiyorum 2 saat 3 saat ders veriyorum çocuklara böyle 3-4 değil. Yani ders veriyorum dediğimde yanlış anlamayın. Böyle gidip de ben present continuous'lar falan perfect'ler anlatmıyorum yani. Elimde bir tane flash kart var abi. Elma resmi var. Apple diyorsun. Apple diyor yani sana. O kadar. Sen 5 yaşında çocuğa İngilizce öğretiyorsun. Başladım ben burada çalışmaya. Orada ufak tefek paralar kazanıyorum. $300-400 falan para kazandım. Çünkü bu adamın yanında çalışacağım kısım zaten gitti bu kazada. Orada da kazandığım parayla diyorum ben hani bir Kamboçya gezerim. Sonra Vietnam'a tekrardan dönerim. Ben gittim ama Kamboçya'ya. Biletimi almışım zaten. Zaten çıkmak zorundayım. Vizem bitiyor. Kamboçya'da ben Kamboçya'daki plan da şu, hani ben turist olarak giderim. Akşam çalıştığım iş yeri vardı ya dersen, orayla anlaştım. Oraya bağladım ben. Oraya gider orada çalışırım diyorum yani. Vizeden bana bir cevap. Arda Pazır in the blacklist. Ne demek? Vizeyle uğraşan ofiste abi benim adım kara listedeymiş. Arda Pazır'ın ismi hala kara listede, bir Türk'ün adı. Şaka gibi ya. Niye? Ya bu adam abi beni ihbar etmiş ya da birileri ihbar etmiş, bilmiyorum yani. Turist ise çalışıyor diye. Ve beni ülke almıyor içeri. Benim tüm planlar iptal oldu. Zaten çok param kalmamıştı yani. Tüm o vize ayetlerine yazdım. Bir tane Türk buldum. Benim işimi o çözdü. Beni bir şekilde aldı abi ülkeye adam. Ama ismim silinmemiş listeden. Sadece ülkeye beni alıyor, geri alıyor. Ben ülkeye döndüm geri. Cebimde $110 var. $10 cebimde var. $100 da bankada var benim. Yani param var yani. Çok sıkıntılı bir durum değil. Adamın yanında çalışacağım bu akşam dershanesinin yanında. Onun için sıkıntım yok. İndim ben Vietnam'a, adama yazmadım, ben geldim. Adamdan cevap yok. Direkt ben havalimanında yazdım tabii yani, sıkıntıda. Ama param da var ya, bir şekilde iş bulurum diyorum yine Facebook gruplarından. Bank kartını soktum abi içeri. Parayı çekeceğim. İşte 700 TL civar falan para. Bastım abi. Tık tık, cep telefonumdan mesaj. Paranız çekilmiştir diye. Para yok. Para çekildi cevap geldi. Bankaya girdim, internet bankasından, para yok, çekilmiş gözüküyor. Ama para benim bankamatik yuttu paramı. Hala vermedi bu arada. Kaldım ben $10 Vietnam'da. İş yok. Adam dönmedi. $10 param kaldı Vietnam'da. Çek yerimde yok. Çalışacak işim de yok artık yani. İyice işler boka sardı. $1 havalimanından Hanoi'ye indim abi. $3 kahvaltı dahil bir hostel buldum. Hostele yerleştim. Açtım bilgisayarı. Ben yine yardırıyorum Facebook'tan insanlara yaz. Yani yapacak bir şey yok. Yarın açım çünkü. Yani yarın en fazla bir gün daha konaklayabilirim hostelde, o kadar. Bir tane Facebook'a post düştü. Tak diye böyle bir kadın. Bir tane de İngilizce öğretmeni arıyorum bir haftalığına. Geldi başta. Allah yolladı. Vallahi Allah yolladı o kadın bana. $5 vardı. Sabah kahvaltımı yaptım, uyandım. $5 otobüs bileti aldım. Kadının yanına gittim. Bir hafta kadının yanında çalıştım ben abi. Zamanım varsa dedi, vizen bitene kadar çalış. Kadının yanında ben çalışmaya başladım. 3,5 hafta falan çalıştım kadının yanında. 3 haftada da oradaki giderlerim haricinde $400 yakın para biriktirebildim. Kadına dedim ki ya benim hani eğer dedim, siz de benden memnunsanız bana dedim iş vizesi çıkarın, ben tekrardan dedim döneyim gerisi. Yani kadın tamam dedi, bana belgeleri verdi, ben çıktım ülkeden. Malezya'ya gittim, hani Malezya, Singapur yapacağım, tekrardan Vietnam'a döneceğim, devam edeceğim çalışmaya. Malezya'nın ilk günü. Tüm paramı çaldırdım abi. Çalıştığım tüm paramı çaldırdım ya. Sıfır. Bu sefer $10 bile yok ya. Sıfır param kaldı. O kadar söyleyeyim. Tüm hostelleri gezmerken bir tane Türk buldum. Burayı çok uzatmıyorum videosu olduğu için. Türk'ün yanında çalıştım. 10 güne yakın. O bana yemek ve konaklama verdi. Derken Vietnam'a tekrardan geri döndüm. Kurtardım bir şekilde yani. Aç kalmadan bir şekilde kurtarabildim. Vietnam'a döndüm. Kadının yanında 3 ay boyunca çalıştım. 3 ay boyunca bu sefer sorunsuz çalışabildim kadının yanında. Para biriktirdim. Tabii amacım Filipinler ve Bali'yi görmek bu sefer. İşte 3 hafta Filipinler, 4 hafta Bali'yi gezdim o parayla, kazandığım parayla. Müthiş seyahat. Son 2 hafta kal da kadına yazdım. Hani böyle bir durum var ama biliyorum yani bir yerden taklaya geleceğim yine. O nedenle ben herkese yazıyorum yine, işte Vietnam'a dönmek istiyorum. İşte iş vizesi lazım bana. Bu arada hala iş vizesi lazım. Ben hala şu anda bile Vietnam'a dönemiyorum arkadaşlar. Çünkü benim hala adım kara listede. Bana iş vizesi lazım diye aramalara girdim. Kadın yollamadı. Abi bir tane çocuk bana yazdı. Hani böyle bir ciddiye almazsın yani çocuğu, öyle bir tip.
Çocuğa ben belgelerimi yolladım, her şeyim. Yani belgelerim dedim, işte pasaportum, bilmem diplomum falan her şeyimi yolladım ben bunu. 3 gün oldu, cevap yok. 2 gün oldu, cevap yok. Ben gelmeyeceğini anladım zaten artık bu işin. Son gün geldi. Son gün akşam 8, yarın sabah 9'da uçuşum var. Vietnam'a dönmek için. Bu arada Bali'deki de son günüm. Yani Bali'de bir gün daha fazla kalamıyorum. Bali'de kaçak kalacağım, Türkiye'ye dönmem lazım. Bilet alacak param yok. Ya inanılmaz kötü bir durumdayım. Yine çok kötü bir duruma girdim kendi içimde. Akşam 8'de yemin ederim vizeyi yolladı. 8'de ya. Akşam 8'de, sabah 9'da uçuşum var. Akşam 8'de mailime vize geldi. Ben atladım abi. Vietnam'a gittim. Çocuğu gördüm. Çocuğun amcası çok iyi devletli iş yapıyor. Buna da takılsın diye bir tane İngilizce iş yeri gibi bir şey kuruyor. Oranın da müdür işletmecisi gibi bir şey oluyor bu. O nedenle yani. Yoksa benim vizemi çıkaramaz. Zor Türkleri vize çıkarması Vietnam'da. Yani anlatıyorum, bu 1000 dolarla 2000 dolarla güzel paralar kazanıyorum ama vize çok sıkıntı Türkiye'de. Zaten benim sıkıntım da bu. Alamıyoruz bizim Türklerin vize alması. Orada bir film olmadan imkansız. Film olunca bile çok zor da. Adamın yanına gittim ben. Sana çalışma izni çıkarmamız lazım. Bir de oturma kartı çıkarmamız lazım. Yani bayağı ben gezgin, sırt çantalarda pazır 9 ay sonra İngilizce öğretmeni olacak. Bir ay sonra çalışma iznim çıktı. Oturma iznim de çıktı. Şu an benim Vietnam'da bayağı oturma iznim var. Yani ben pasaportla değil, Vietnam'a kartla giriyorum şu an. 4 ay çalıştım, Vietnam'ı gezeyim dedim. Çünkü hiç Vietnam'ı gezmedim. Vietnam'ı gezdim abi. Bir ay Vietnam'ı gezdim. Kuzeyinden güneyine her yerini gezdim Vietnam. Param da var ya. Oradan Tayland'a geçtim. Tayland'ı gezdim. 2 hafta falan da Tayland'ı gezdim. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. İşte bu bir önce paylaştığım video var ya, o video. Öyle. Yani benim hikayem böyle abi. Uzun biraz. Kusura bakmayın. Biraz uzun bir hikaye olmuş olabilir. Ama hani bu paranın suyu nereden akıyor, bu musluk nereden akıyor dediğiniz arkadaşlara işte böyle oldu. Bu arada Vietnam'dan da tek getirebildiğim şeyi size söyleyeyim mi? Cebimde. İçimde acıdır. Bak getiriyorum şimdi. Oh, bu abi. Nasıl? Cebimde kalmış. Bakmayın bu kadar para olduğuna. Burada 5 dolar var hocam. Yani bu anlattıklarımda bir komik bir şekilde gülüp geçilebilecek hikayeler. Belki şu an dinlediğinizde de çok ya bu muydu ya falan diyeceksiniz ama inanın kendinize benim yerime koyun. Tek başınasınız. 2-3 kere hiç paranız olmadığını düşünün. Paranızı çaldırıyorsunuz. Zaten psikolojik olarak sıkıntıdasınız yani. Ailenizi, arkadaşınızı, kültürünüzü, ülkenizi çok uzun zamandır görmüyorsunuz. Hiç parasız. Ne yapacağınızı bilmediğiniz o kadar çok an düşünüyorsunuz ki. Ve bu anlattıklarım sadece biraz daha maddi sıkıntılar. Bir sürü bunun dışında da sorun çıkıyor. Bilgisayarınız bozuluyor, kameranız bozuluyor, bir şeylerinizi çaldırıyorsunuz, bir motor kazaları oluyor, bankamatik paranızı yutuyor gibi bir sürü sorun yaşıyorsunuz. Ama değer mi? Eğer mücadeleyi bırakmazsanız değiyor. Yani ya olmadı ya, işte benim kaderim buymuş deyip eğer dönerseniz arkanıza, o zaman hiçbir işe yaramıyor, sorunla kalıyor. Şunu da söyleyeyim, bu tur hani bitmedi. Benim bu anlattığım ilk parti 1. sezondu. Ben sonra Türkiye'den tekrardan Vietnam'a döndüm. Şimdi bir 4 vlog Türkiye yapacağım. Yapmıştım olan videoları ekleyeceğim. Ondan sonra tekrardan Vietnam'a dönüyorum. Tekrardan seyahatime devam ediyorum. Vietnam'ı tekrardan göstereceğim. Yemeklerini, kültürünü anlatacağım. Oradan Tayland'a geçtim, oradan Japonya'ya geçtim falan. Daha uzayacak yani. O nedenle daha kanal bitmedi ama evdeyim. Yani ben güvendeyim, karantinadayım, tekim. Siz evde kalın, ben evde kalayım ama vloglarım devam edecek. Benden bu kadar. Benim hikayem böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben de Türk kalemden bir yudum çekeyim.